Bangladeş'ten, Dakka'dan herkese selamlar dostlar. Şu an bir kayığın içerisindeyim. Buriganga Nehri'ni geçeceğiz. Karşı kıyıya ulaşacağız ve Dakka'da ilginç bir video bizi bekliyor. Çok farklı yerlerini gezip göstermek istiyorum sizlere bu videoda. Bu abilerimiz nehri gelir kaynağı, bir geçim kaynağı olarak kullanıyorlar. Böyle botları var. Gelen kişileri karşıya geçiriyorlar ve karşılığında bir ücret kazanıyorlar. Biz de arkadaşım, dostum Uğur'la birlikte ilerleyen dakikalarda onlarla da konuşacağız. Nehrin karşı kıyısına geçiyoruz ve ilginç bir bölgede dolaşacağız. Umarım keyifle izlersiniz, ilgiyle izlersiniz. Hazır videonun başındayken hem benim YouTube kanalım hem de Uğur'un YouTube kanalına 2 dakika hemen 30 saniye abone olursanız çok sevinirim dostlar. Videomuz başlıyor. Leş gibi burası. İnanılmaz ağır bir koku var. Hastalık yuvası ya bura. Hastalık yuvası. Buradaki işçiler işte günlük 1 dolar, 1,5 dolar para kazanan insanlar. Tekstil atölyelerinde çalışan. Onlar mesela kaçak çalıştığı için belki aylığı 40-50 dolara anca geliyor. Belki 30 dolar kazanıyor. Bilemiyorsunuz. Bunları alıp pişiriyorlar, bizlere satıyorlar. Bakın burada da şöyle göstereyim. Üzeri bayağı bir sinekli. Biz de diyoruz ki dayı biz bunu yiyeceğiz. Bakar mısınız arkadaşın eline? Bütün bu demirin tozu eline bulaşmış. Eldiven yok, koruyucu yok, bir şey yok. Aman aman aman. Çok sallanıyor ya. Ya reis. Ver bana. Ver onu bana. Heh. Aman. Eyvallah. Abinin elinde şeyler vardı da, poşetler. Bir yardımınız dokunsun. Nehrin karşı kıyısına geçtik arkadaşlar. Burası Buriganga Nehri. Şehri ortadan ikiye bölüyor. Ve bu nehir nereye bağlanıyor? Bengal Körfezi'ne bağlanıyor. Yani önemli bir şehir. Buradan bayağı büyük balıklar çıkıyormuş. Balık pazarını gezdiğimde çok devasa balıklar gördüm. Benim aklım direkt şeye gitti ya, bu kesin Bengal Körfezi'nden çıkıyordur, buraya getiriyorlardır, satıyorlardır diye düşündüm. Ama öğrendiğim kadarıyla bu nehirden de o kocaman balıklar çıkıyormuş arkadaşlar. İnsanlar işte böyle görüyorsunuz, kayıkların müşterisi var, karşı kıyıya geçiyorlar. Bu şekilde abilerimiz para kazanıyor. Balıkçılık yapan var, taşımacılık yapan var. Şu karşıda gördüğünüz tekneler var ya, onlar taşımacılık yapıyor. Bu şekilde hayatlarını geçindiriyorlar. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam, your country. Türkiye. Burada Türkiye demeniz lazım arkadaşlar. Türkiye dediğiniz zaman anlıyorlar. Bangladesh, Buriganga River View. Beautiful. Çok güzel. Buriganga Nehri. Çok güzel. Abilerimiz burada takılıyorlar böyle. Okay. Donnabat. Teşekkürümüzü de edelim. Donnabat'ta teşekkür ederim demek. Şimdi Uğur'u bulalım. Uğur nereye gitti ya? Heh, karşıdaymış. Büyük ihtimalle su buldu. Çok susadık arkadaşlar. Bayağı sıcak basık bir hava var. O yüzden insan terliyor. Bol bol su içmesi gerekiyor. Selamünaleyküm. Abimizin bakkalı burası. Şöyle göstereyim. Muzu var, keki var, cipsi var, içeceği var, kurabiyesi var. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bunu tam olarak bilmiyorum. Çay hazırlıyor burada da. Donnabat. Abiler burada bir şey yapıyor ama. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burada şeyi ayıklıyorlar. Ha tamam. Burada bir sürü böyle metal parça var arkadaşlar. İşe yaramayan kısımları buraya koyuyorlar. Kullanabilecekleri, işe yarayabilecek, belki de satabilecekleri kısımları da buraya ayırıyorlar. Bakar mısınız arkadaşın eline? Bütün bu demirin tozu eline bulaşmış. Eldiven yok, koruyucu yok, bir şey yok. Yani iç güvenliğinin iyisi yok arkadaşlar. Burada kardeşimiz çalışıyor. Donnabat. Burada ortam bu şekilde arkadaşlar. Nehrin kıyısındaki bu baraka tarzı yerlerde atölye aslında buralar. Çalışıyorlar, ekmeklerini kazanıyor insanlar. Burada ne görüyoruz? Karton görüyoruz. Kamyonete yüklemişler. Bir yerlere götürecekler, satacaklar. Burada bir büfe tarzı bir yer var. Selamünaleyküm. Burada da büfe tarzı bir yer var. İlginç bir coğrafya, ilginç bir ülke arkadaşlar. Yani burası çok farklı geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bak burada mesela bir şeyde kullanmak için bu demirleri yapmışlar, şekiller vermişler, kullanıma hazır. Burası bir atölye, yani bir çalışma atölyesi.
Demirci atölyesi diyeyim hatta. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Selamünaleyküm. Burada da metalleri düzeltiyorlar, düzlüyorlar. Tekrardan kullanıma hazırlıyorlar. Selamünaleyküm. Biraz önce amcalarla tanıştık. Nehre girdiler, yıkandılar. Hatta şurada bir tane abi yıkanıyor şimdi. Girdiler, yıkandılar. Şimdi de çıktılar kıyıya, kurulanıyorlar. Burası şehir için, yani nehir şehir için çok önemli bir kaynak arkadaşlar. Bengal Körfezi'ne kadar gidiyor Buriganga Nehri. Yıkanmak için kullanıyorlar. Arkadaşları görüyorsunuz, karşı kıyıya bir ürün ulaştırıyor. Taşımacılık için kullanıyorlar. İnsan taşımacılığı için kullanıyorlar. Yani bir şekilde bu nehirden, su kaynağından para kazanıyorlar. Bangladeş suya, temiz su olur, normal su kaynağı olur. Suya nasıl ulaşıyor onu bilmiyorum açıkçası. O yüzden şehrin herhangi bir noktasında herhangi bir su kaynağı bence bu insanlar için çok önemlidir. Yani bunun hijyeni tartışılır. Gördüğünüz üzere zaten renk gitmiş arkadaşlar, bakın. Yani pislikler de var içerisinde ama insanlar gördüğünüz üzere yıkanıyorlar. Temizliği, hijyeni tartışılır ama insanlar bir şekilde bu suyu kullanıyorlar. Hayatlarının bir parçası. Balık tutuyor, taşımacılık yapıyor, yıkanıyor ve bu suyu hayatlarının bir parçası haline getirmiş durumdalar. Dakka'nın kalbi diyebilirim yani Buriganga Nehri için. Kankam ne düşünüyorsun? Öncelikle sıcak, basit bir sıcak. Baksanıza bak, tere bakar mısınız? Belli oluyordur diye düşünüyorum. Tere bakın, sucuk gibi. İnanılmaz bir basık hava var ya. İnanılmaz bir basık hava var. Nefes alamıyoruz bazen, tol çok kalkmış oluyor bazı yerlerde. Farklı ama burası da. Gene o nehrin o tarafı biraz daha bir tık da olsa, çok az da olsa farklı insan görmüştür turist ama nehrin bu tarafına çok turist gelmez. Gelmez evet. Çok ziyaret etmez burayı. Biz nehrin karşı tarafında gezdik şu ana kadar. Burada da dayılarımız kaynak da yapıyor. Çok bakma kaynağa Uğur. Bayağı bir kötü yapıyor gözü. O ne öyle ya? Baksana şuna, traktörden bozma. Gel geri, gel. Gel. Kardo ne diyordun? Lafın yarım kaldı. Zor coğrafya. Değil mi? Zor coğrafya. Gezmesi evet keyifli coğrafya. Zor coğrafya. Hem bedenen hem beynen yoruluyoruz. Yoruluyoruz gerçekten. öyle. Bu kısım farklıymış ama Evet, farklı. atölyelerin olduğu kısım. Farklı. Geri dönüşüm yerleri de bu bölgede var. Genelde geliyor insanlar. Dayıları gördün mü? Yıkanıyorlardı orada suda. Bayağı pisti Mecburlar. ama. Başka yani imkanları yok. Sen İmkanları belki yok. biliyorsundur, burada temiz su kaynağı falan sağlıyorlar mı? Yoksa her eve gitmiyor mu? Herkes ulaşamıyor Ondan mu net temiz bilgim suya? yok. Ama mesela şeylerde, o başka yerlere de gideceğiz seninle. Rayların üstündeki yaşayan insanlar falan. Bu nehirden alıp içtiklerini biliyorum. Onu yaşayan da var yani. Bunu yaşayan da var. Kaynatıyor, içiyor. Ya imkan işte. Her şey imkan meselesi. Ülke yoksul bir ülke. Yalan değil yani. Dünya fakirlik endeksinde sıralamasında ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi, yanlış bilmiyorsam. Ya 5 ya 7'de yer alan ülkelerden birisi Bangladeş. Yoğun bir yoksulluk var. Zaten insanlar da görüyordur, fark ediyordur. Allah yardımcı olsun. Başka yapacak bir şeyimiz, diyecek bir şeyimiz gelmiyor. Elimizden gelmiyor yani. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Penjagaan Nepal, Türkiye. Turki. Yes. Amcamız pan çiğniyor bakın. Ha. Pan. Pan. Pan çiğniyor amcamız. Pan. Ağızda kırmızılık yaratıyor arkadaşlar. Kan gibi görünüyor. Onu bir tükürüyorlar yere, kıpkırmızı kan gibi görünüyor ama işte sindirim sistemine iyi geliyormuş galiba. Hoş bir koku yayıyormuş ağızda. Onun için kullanıyorlar. Bir noktadan sonra bağımsızlık oluyor. Yes. Şu suyun yanına doğru ineceğim arkadaşlar. Bayağı bir kötü koku var burada. Çünkü yani leş gibi. Bak leş gibi burası. İnanılmaz ağır bir koku var. Abimizin elindeki olta, bu kardeşin elindeki olta, orada olta, balık tutuyorlar. Buradan
çıkan balığı yiyecekler. Bak, amcamızı sinirlendirdi bak. Bir şey atıyor bak şu sürekli bir şey atıyor, amcayı sinirlendirdi. Boş ver, boş ver. Boş ver. Aman düşüyordum. Amcamız burada. Ekmeğinde yani. Buradan çıkan balığı amca nasıl yiyorsunuz ya? Abi ya koku keşke geçebilse size, var ya, keşke geçebilse koku size. Şuraya baksana ya. Buradan dünyanın en iyi balığı çıksa yenmez. Hastalık yuvası ya bura. Hastalık yuvası. Welcome. Welcome. Heh, tamam hadi benim şansıma. Tamam. Mama digas. Hadi bakalım. Makan dah apa? Hadi. Ver dayı. Hadi. Makan dah. Ini dah. Heh. O kan juga dah. Bak şimdi oraya attık. Bak tamam, şimdi pusuya yattık. Hey. Bir tutuyormuşum. Ini dah kan dia pula. Sol dulu. Dayı bana verdi oltayı. Orsak. Bekliyoruz, ekmeğimizdeyiz. Yapacak bir şey yok. Bangladeş'te balıkçılığa başladım. Bu da oldu. Sonunda bu da oldu. Amazonlarda pirana tutmaya gitmiştim. Pirana deneyimi yaşadım. Bir tane arkadaşla tanışmıştım orada. Sağ olsun Amazon nehrinde beraber pirana turu yaptık. Gezdik, dolaştık. Bayağı bir Amazon turu yaptık. Güzel bir Amazon turu yaptık. O bayağı 2-3 tane pirana tutmuştu. Ben hiç tutamamıştım. Çok zormuş pirana tutmak. YouTube kanalımda videosu var arkadaşlar, bakabilirsiniz. Gelmiyor, vurmuyor da. O balık içeride ölmüştür zaten. Buna vurmaz ki ya. Balık yaşamıyordur ki içeride. Yaşam yoktur ki bunun içinde. Dayı bana kilitledi gitti, arkadaşla dövüşüyor. Aa reis. Buyur. Donnabat, thank you. Donnabat. Bak burada da izliyorlar. Burada da izliyorlar. Donnabat, thank you. Thank you. Donnabat. Donnabat teşekkürler demek arkadaşlar. Bazıları İngilizce konuşmak istiyor sizinle. O yüzden ben de temel İngilizce. Bak burada istediğiniz kadar iyi İngilizceniz olsun. Temel İngilizce. Olabilecek en basit İngilizceyle, kelimeyle anlaşıyorsunuz. Ki onda da anlaşmak zor. Çünkü aksandan bazen tutmuyor. Onların dilini öğrenmeye çalışıyorum 3-5 kelime ama çok zor. Bengalce çok zor. Bak abimiz orada suyun içine girmiş. Buraya istiflemişler. Bu tekneler yanaşıyor işte. Teknelere istifliyorlar, sıralıyorlar, diziyorlar, sonra bir yere taşıyorlar onu. Gezdiğimiz bölgede bir ara sokak gördük de oraya girdik şimdi. Burada da restoranlar var. Şöyle göstereyim. Restoranlar var burada. Çalışan işçiler geliyorlar burada. Yemeklerini yiyorlar. Selamünaleyküm. Bakın burada ne yapıyorlar? Et. Et yapıyorlar. Soslu et. Sebze yemeği, biberli domatesli sanırım bu bamya yemeği. Burada da soslu balık var arkadaşlar. Donavat. Biraz önce bir atölyeye girdim arkadaşlar. Oradaki abiler rica etti. O yüzden videoyu durdurdum. Çok fazla görüntü almadım. Orası bir kaçak tekstil atölyesi. Pantolonu gördük aracın arkasında. Atölyede üretiyorlar. Araca yüklüyorlar. İşte pazarlara gönderiyorlar. O şekilde ucuz işçilik aslında, yani ucuz ürün üretiyorlar, pazarlarda satıyorlar. Belki de en kalitesiz mallardan satıyorlar. Orası kaçak bir atölye olduğu için, yani resmi bir atölye olmadığı için izin vermiyorlar çekmeye. Ben 2 tane daha böyle atölye gördüm. Hiçbirinde izin vermiyorlar çekmeye. Buradaki işçiler işte günlük 1 dolar, 1,5 dolar para kazanan insanlar. Tekstil atölyelerinde çalışan. Onlar mesela kaçak çalıştığı için belki aylığı 40-50 dolara anca geliyor. Belki 30 dolar kazanıyor, bilemiyorsunuz. Çok düşük paralara geçinmeye çalışıyorlar. Çok düşük ücretler kazanıyorlar. Tabii resmi bir fabrikaya gittiğinizde bu belki de 4-5 katına çıkıyordu. Çok fazla bilmiyorum. Bangladeş'te asgari ücret sektöre göre değişiyor arkadaşlar. Yani her sektörde farklı bir fiyatlandırma oluyor. Günlük çalışan işçiler, mevsimlik işçilerin aldığı paralar ayrı, böyle atölyelerde çalışan insanların kazandığı paralar ayrı. O yüzden burada hani net bir rakam söylemek zor. Burası da o gördüğümüz atölyelerin ara sokakları. Oralarda dolaşıyoruz. Burası bir berber. Burası da bir berber. Sanırım iş yok, o yüzden içeride uyuyorlar, dinleniyorlar. Orada kardeşimiz tıraş oluyor. Burada garibim sıcaktan bayılmış. Yatıyor. Ama elektrik yok gibi yani. Işık yok buralarda. Yani öyle bir dallanıp budaklanıyor ki resmen kaos ya. Bir sokaktan diğerine bağlandığınız zaman farklı bir dünyaya açılıyorsunuz gibi, ama o kaos, gürültü, karmaşa, insan kalabalığı hiç bitmiyor.
Köprü altında pazar kurmuşlar arkadaşlar. Burada balık pazarı var. Bakın burada. Nehirden çıkıyor büyük ihtimalle bu balıklar. Şu gördüğünüz şeyi arka taraftaki atölyelerde yapıp satıyorlar. Bak bunu buraya sabitliyor, tamam mı? Bu bıçağı kullanıyor. Balık ayırmak için, ondan sonra et ayırmak için, kesmek için, temizlemek için kullanıyorlar. Tabi de tahta da kullanıyorlar. Tahta yardımıyla ayırıyorlar. Bak burada zıplıyor balıklar. Görüyorsunuz değil mi? Taze taze. Birazcık karanlık burası. Işık almıyor pek fazla. İşte ara ara böyle şey görmüyorsunuz. Böyle kapatmamışlar. Burada balıkları temizliyorlar arkadaşlar. Bakın. Burası daha aydınlık. Bak kardeşimiz burada temizliyor. Türkiye. Türkiye. Burada abimiz pullarını temizliyor balığın. Pullarını temizliyor. Fish. Catfish. Kedi balığı diyor. Kedi balığı. Catfish. Bakın yağmur başladı. Şöyle göstereyim. Belki görüyorsunuzdur. Yeri de görüyorsunuzdur. Muson mevsimi böyle arkadaşlar. Buyur dayı. Şu de kalabala. Abimiz devasa balıklar satıyor burada. Ayva, teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Boş ver dayı. Donnabat. Teşekkürler Donnabat. Güler yüzlü insanlar ya. Güler yüzlü insanlar. Sinekler tabii olmazsa olmaz. Geldik benim bölüme. Ne yapıyorsun? Ya bunların temizlenişini, kesilişini falan gördüm bir pazar gezerken. Bak arkadaş ya, şuraya bak. Oy 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 oy. Şimdi bu görüyorsunuz, tamam mı? Arkada temizliyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar vesaire. Sizin yediğiniz o, yani bizim yediğimiz daha doğrusu tavuklar vesaireler bunlar işte yani bu marketlerden, pazarlardan alıp yaptıkları tavuklar, etler. Yani bak mesela burada etler var. Bunları alıp pişiriyorlar, bizlere satıyorlar. Bakın burada da şöyle göstereyim, üzeri bayağı bir sinekli. Bunları nerede kullanıyorlar bilmiyorum da. Selamünaleyküm. Ablam. Bayağı bir sinek var burada. Oh, arka taraf bayağı canlı. Selamünaleyküm. Ya bak biz bunları yiyoruz işte bu restoranlarda. Bunları alıyorlar, pişiriyorlar. Biz de diyoruz ki dayı biz bunu yiyeceğiz. Pilavın içerisinde afiyetle yiyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Böyle coğrafyalarda geziyorsanız gözünüzü kapatmanız gerekiyor ya da hiç gelmemeniz gerekiyor. Ha, buraya ışık koymuşlar. Burası güzel gözüküyor. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Çok fazla iştah yok ama bir şeyler de yemek gerekiyor vücudu dirençli tutabilmek için. Bir restorana geldik arkadaşlar. Şöyle bir pilav, pirinç söyledim. Sade pirinç. Bunun yanında ne getirdi? Şöyle bir patates yemeği söyledim. Soslu, büyük ihtimalle körili patates yemeği. İçerisinde havuç da var ve onun yanına dal getirdi. Bu da şöyle çorbamsı bir şey. Aslında bunu pilava döküyorsunuz. En sonunda patatesi ekliyorsunuz. Hepsini karıştırıp yiyorsunuz. Böyle bir yemek arkadaşlar. Ben direkt şöyle patatesle başlıyorum. Bak kaşık getirmedi ama şunla yiyebilirim. Çünkü elle yiyorlar. Elle karıştırıp yiyorlar. Şöyle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Biraz baharatlı ama güzel. Biraz değil, bayağı baharatlı. Bayağı baharatlı. Böyle coğrafyalarda etten tavuktan ziyade böyle sebze yemeniz daha mantıklı olabilir. Çünkü gördünüz yani tavukları, etleri nerede kestiklerini, sattıklarını gördünüz. Hijyen sıfır. Bizim de bünyemiz çok fazla alışık değil arkadaşlar bu hijyensizliğe. O yüzden ya bu sebzenin bile çok hijyeni yoktur ama yine bir derece daha iyi.
Arkadaşlar bayağı yorulduk. Bu videoyu burada bitirelim ama bitirmeden önce sizlere kaldığımız yeri de göstermek istiyorum. Merkezi bir yerde kalıyoruz. Bu odada kalıyoruz. 3500 taka ödüyoruz ikimiz bu oda için Uğur'la birlikte. O da aşağı yukarı 30 dolar yapıyor. Yani kişi başı 15 dolar yapıyor. Kahvaltı dahil. İçeriye şöyle bir şey koymuşlar. Sepet koymuşlar. Bunların ücreti var ama marketteki fiyatlarla kıyasladık. Aşağı yukarı aynı. Yani hemen hemen aynı. Çok pahalı değil. Su veriyorlar. Ücretsiz su veriyorlar. İşte çay veriyorlar. Çayımız var. Bir de kahvaltı getiriyorlar sabahları. Kahvaltı yapmamıştım ben sabah. Tabakta burada duruyor. Ekmek var, meyve var, muz var, yumurta var ve tereyağı, reçel var. Bu kahvaltı tabağı ücrete dahil. Klima var. En önemlisi klima var arkadaşlar. Bayağı bir, yoksa sıcak dışarısı, burada mahvoluruz. Burası da tuvalet banyo. Şöyle göstermek istiyorum tuvalet banyoyu. Burada tek bir falso bir şey var. Burası çalışmıyor. Şu musluk hiçbir şekilde çalışmıyor. Şu aşağıda bir vana var. Biz bunu ikinci gün öğrendik. Çocuk dedi ki bu vanayı çevireceksiniz dedi. Bu şekilde çalışıyor. Böyle bir lavabomuz var arkadaşlar. Leş gibiyiz. Yani bir duş alacağız, dinleneceğiz. Daha sonrasında edite başlayacağız hemen videoları sizlere yetiştirmek için. Emeklerimizin karşılığını almayı da umuyoruz tabii ki. Hem Uğur'un kanalına hem benim kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum atarsanız çok seviniriz. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.